Yani kağıt üzerinde bir Türkmen diye bir şey yok ki diyor. Sen bana anlatıyorsun, tamam işte 3 milyon Türkmen var. Hani statüleri diyor. Statüsü yok, demek ki 50-100 bin falan vardır diyor en fazla. Hani bunu deyince kızıyor bazı Türkmenler, ya azınlık mıyız biz? Şu an hiç yoksunuz. Korkuyorlardı. Yani en iyi zamanda bile kalkıp bir yerdeki Türkmen akrabasına gitmekten, ben Türkmenim demekten çoğunluğu çekiniyordu. Yani şöyle söyleyeyim, Halep'teki Türkmenin büyük bir çoğunluğu Laskiye bölgesinde Türkmen olduğunu biliyor ama hiç karşılaşmamış. Dedi ki ben Türkmen aşireti lideriyim. Dedim dur. Bir dakika dedim dur. Benim babam Arap dedi. Tamam dedim. Annem Kürt dedi. Dedim. Dayım da Türkmen dedi. Başladı gülmeye yani. Hani bu Suriye'de yaşananlar aslında şerdi bir taraftan. Çünkü 1 milyona yakın insan öldü. 100 bin civarı kayıp insan var. 500 bin yaralı var, sakat kalmış insan var. İşte dünyanın dört bir tarafına, özellikle de komşu ülkelere, Türkiye'ye, Ürdün'e, Irak'a, Lübnan'a göç etmiş insanlar var. Ama Türkmenler açısından şöyle bir hayrı oldu. Bu iş olmasa Türkmenler kısa bir süre sonra tamamen asimile olacaklardı. Yani keşfedilmeyi bekliyorum bu noktada. Cemil Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Çok şükür. Ahmet sen de iyi misin? İyiyiz hocam, sağ olun. Sümeyye sen? Ben de iyiyim. Evet hocam biz de gayet iyiyiz. Şimdi inşallah Suriye Türkmenleri üzerine konuşacağız. Suriye denilince hocam benim kafamda önceden böyle kara kavruk bir insan tipi, işte esmer, siyah saçlı, siyah gözlü insanlar canlanırdı. Ama sonra baktım ki evet, beyaz tenli, mavi gözlü, yeşil gözlü insanlar da var ve hatta bunlar Türkmenler. Dolayısıyla sizden öncelikle bir Suriyeli Türkmenler kimlerdir dinleyebilir miyiz? Bugün Suriye olarak söylediğimiz bölge aslında 6. ve 7. yüzyıllarda ilk olarak bildiğimiz kadarıyla Türk yerleşimlerinin başladığı, ama esas olarak Tolunoğlu, Eşitliler, sonrasında da Büyük Selçuklu Devleti döneminde burada ciddi Türk yerleşimlerinin olduğunu biliyoruz. Hatta bu bölge Türkiye daha tam anlamıyla Türk İslamlaşmamışken Türk İslamlaşmış bir bölge. Yani Halep burada aslında Anadolu'nun fethinde bir merkezi üs görevi gören bir lokasyondu. Anadolu Selçuklu Devleti kurulmadan Büyük Selçuklu Devleti döneminde Halep merkezli burada hareket edildi. Dolayısıyla burası aslında bölgenin hem Türk İslamlaşmasında hem de bölgenin Türklüğü açısından çok önemli bir lokasyon. Tabii bunu daha geriye de muhtemelen ilerleyen günlerde götüreceğiz. Bu Rakka'da Fransız araştırmacıların bulduğu Hun devletine ait bir yazıt var. Tabii daha göremedik yazıtı. O yüzden tam net olarak bilemiyoruz. Ama bizim kendimizin yaptığı bir keşif var. Çobanbey'e yakın bir bölgede, tam lokasyonu bunun vermiyorum. Çünkü tarihi eser arayanlar, defineciler burayı talan etmesin diye. Bazı duvar yazıları biz mağaralarda bulduk. Bunları fotoğrafladık. Hem Fransa'daki bazı uzman hocalara hem Türkiye'deki bazı uzman isimlere danıştık ve burada ortak söylenen şey şuydu: burada yazılı olan alfabe eski Türklerin kullandığı runik alfabe ve büyük bir ihtimalle de Proto-Türkçe, yani ilk Türkçe metinlerden birisi. Yani burada aslında Türklerin varlığı çok eskiye dayanıyor bu bölgede. Tabii bu bölge bahsettiğim gibi Halep üst tutulunca aslında şunu da vurgulayalım. Yani okuduğumuz tarihi vesikalardan şunu da görüyoruz. Hani Büyük Selçuklu Devleti'nin ve Sultan Alparslan'ın aslında öncelikli hedefi Halep ve aşağı bölgeler. Yani bugün Golan Tepeleri, Kuneytre, o bölgeye kadar olan bölge. Hatta verimli hilal dediğimiz bu bölge. Ama Roman Diyojen'in ordusuyla beraber hareket ettiğini duyduktan sonra tekrar Ahlat'a çıkıp işte Malazgirt'te karşılaşıyor. Belki Roman Diyojen bu harekette bulunmasa Anadolu'yu çok daha sonra düşüneceklerdi fethini. Ama tabii söylememiz lazım ki yani burada üs Halep'ti. Bugün Suriye toprakları içinde bulunan Halep'ti. İlerleyen dönemlerde de yine Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık ve Ridaniye zaferleriyle beraber tabii şunu da vurgulayalım. O zaferler de bir Türk devletine karşı alındı. Yani Memlükler olarak anılan devlet aslında hiçbir resmi evrakta Memlükler diye bir şey geçmez. Bunu tarihçilerin söylediği bir husus bu. O devletin resmi adı aslında Devlet-i Türkiye. Yani tarihte ilk Türkiye adını kullanan devlet orası. Hani Memlükler dediğimiz devlet ama aslında devletin adı Türkiye Devleti. Orada Mercidabık ve Ridaniye'de aslında iki Türk devleti mücadele etti ve Yavuz Sultan Selim Han kazandı. Daha sonra
Yavuz Sultan Selim Han buradaki hem hac yolunun güvenliğini sağlamak açısından hem de kritik stratejik gördüğü yerlere Türkmenleri yerleştirdi. Tabii şunu da vurgulamamız lazım. Hani bazen Türk-Türkmen ayrı şeyler mi diye insanların da kafasına takılıyor. Yok, aynı şey aslında. Türkmen dışarıdan bir adlandırma. Müslüman Oğuzlara Türkmen adı verilmiş. Dışarıdan Yani biz böyle de Anadolu Türkmenleriyiz diyebilir miyiz o zaman hocam? Tabii aslında Türkmen eşittir Müslüman Oğuz. Dolayısıyla Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Türkiye'de de herkes ben Türkmenim diyebilir. Bu dediğimiz gibi bir dış tanımlama. Aynı şey Türk-Türkmen. Peki hocam, Suriye'de hangi bölgelerde yoğunlaşıyor Türkmenler? Az önce bahsettiğim Yavuz Sultan Selim Han'ın kritik yerlere yerleştirmesinden ötürü neredeyse Suriye'nin her bölgesinde Türkmen var. Bir herhalde Deir ez-Zor bölgesinde yoktur. Onun haricinde Türkiye sınırının neredeyse tamamında, Bayırbucak bölgesinde yani Hatay'ın alt tarafı Laskiye'ye kadar uzanan, biraz daha Dera bölgesinde, Golan bölgesinde, Süveyda bölgesinde, Kuneytra bölgesinde, dediğim gibi Şam bölgesinde mesela Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu Kasyun tepeleri oradaki Türkmen yerleşimleridir. Türk yerleşimleridir. Yani orada çok eski Türk aileler yaşar. Tabii Esad zulmünden kaçtılar. Şimdi geri dönüyorlar. Yani 200 civarında büyük aile var. Oralara Kasyun'da çıkmayı da yasaklamış Esad. yaşayan. Tabii temel sebep de şu. Çünkü Muhittin Arabi orada bir Türk evliya olarak biliniyor ve orada aslında Türk İslam'ın tekrar kendini ürettiği bir lokasyon. Onun türbesi, kabri. Mesela yine konuşabiliriz. IŞİD de ilk olarak Türk İslam evliyalarının kabirlerine saldırdı. Hani bu mesela enteresan. Hem Esad'ın böyle bir faaliyette bulunması, hem IŞİD'in, DAEŞ'in böyle bir faaliyette bulunması, hem de mesela PKK Afrin bölgesinde mesela Hoca Ahmet Yesevi'nin gönderdiği Alperen kabirleri var. 2 tanesini mesela biz bulduk ama PKK tahrip etmişti. Hatta bir tanesinde kabrin bulunduğu yeri tuzaklamıştı bombayla. Bunlar aslında sembolik değeri olan saldırılar değil mi hocam? Yani manevi bir boyutu da var bu saldırıların aslında. Bölgenin aslında hafızasını sıfırlamak istiyorlar. Çünkü siz o bölgedeki bu evliya kabirlerini ortadan kaldırırsanız, yani IŞİD bir bölgeye giriyor. İlk yaptığı iş oradaki Türk İslam evliya kabirlerini yerle bir etmek, normal kabristanları yerle bir etmek. Bunun işte bidat olduğunu iddia ederek kendilerince böyle bir şey yapıyorlar. Ama bunun arkasındaki neden? Aslında ki burada Türk İslam hafızasını silmek. Çünkü siz bir yerin hafızasını, geçmişine nasıl bakabilirsiniz? Bu tarz eserlerle gider kabirlere, mezar taşlarına bakarsınız. İkincisi de işte tapu daireleri, nüfus sayımları vesaire. Siz bu şekilde oranın hafızasını sıfırlamış oluyorsunuz. Bu da enteresan tabii. Bu iki terör örgütünün ve bu baskıcı yapının, Baas yapısının aynı hedefe yönlenmesi de enteresan tabii ki yani. Hocam peki bu savaş sırasında Türkmenler kültürel kimliklerini nasıl korudular? Ana dil ve eğitim gibi konularda ne gibi mücadeleler verildi? Ben Türkmenlerle sohbetlerimde her zaman şunu söyledim kendilerine. Hani zaten kutsal kitabımızda da geçer, sizin şer bildiklerinizde hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunu sıkça vurgularlar. Bu Suriye'de yaşananlar aslında şerdi bir taraftan. Çünkü 1 milyona yakın insan öldü. 100 bin civarı kayıp insan var. 500 bin yaralı var, sakat kalmış insan var. İşte dünyanın dört bir tarafına, özellikle de komşu ülkelere, Türkiye'ye, Ürdün'e, Irak'a, Lübnan'a göç etmiş insanlar var. Ama Türkmenler açısından şöyle bir hayrı oldu. Bu iş olmasa Türkmenler kısa bir süre sonra tamamen asimile olacaklardı. Bu Türkmenlerin tekrar kendine gelmesini sağladı. Suriye'deki son gelişmeler için söylüyorsunuz değil mi hocam? 2011 itibariyle söylüyorum. İlk savaş Yani itibariyle. 2011'de Esad rejimine karşı Dera'da başlayan, sonra bütün Suriye'nin her tarafını saran o baş kaldırma, ayağa kalkış Türkmenlerin de aslında asimilasyon sürecini durdurdu. Çünkü ben 2011 öncesinde de Türkmenlerle görüşüyordum, dostlarım vardı. Şu an ön planda olanlardan kimileriyle de o zaman da görüşüyordum. Korkuyorlardı. Yani en iyi zamanda bile kalkıp bir yerdeki Türkmen akrabasına gitmekten, ben Türkmenim demekten çoğunluğu çekiniyordu. Yani şöyle söyleyeyim, Halep'teki Türkmenin büyük bir çoğunluğu Laskiye bölgesinde Türkmen olduğunu biliyor ama hiç karşılaşmamış yani. Hayali bir Hocam kavram biz de olarak iç savaşa biliyor. kadar aslında Türkmenlerden çok haberdar değildik. Evet. Bununla ilgisi olabilir mi? Asimile mi olmaya başlamışlardı? Yani biz Türkmenlerden haberdar değildik aslında. Suriye'de sadece Araplar ya da küçük azınlıklar yaşıyor diye biliyorduk. Ama büyük bir bölgedelermiş aslında. Evet, aslında tabii şu da var. Bizim
akademimiz özellikle 2000'li yıllara kadar sadece belli konular çalıştığı için biraz Suriye gözden ırak tutulmuş. Yani baktığımızda Suriye ve Türkmenlerle alakalı 2000 öncesinde tek tük 2-3 tane tez var. Zaten basın ve medya kuruluşları da 2000 öncesinde pek bu bölgeyi görmemişler. Hatta görmezden gelmişler. Dolayısıyla burada bir Türkmen varlığından da hiç bahsedilmemiş. Ama burada hani sayısal olarak söylersek köken olarak baktığımızda bunu bir 5 milyona kadar çıkarabiliriz. Ama şu an için hani Suriye'de 5 milyon Türkmen var dersek bu doğru olmaz. Çünkü önemli bir kısmı asimilasyona uğramış. Ama şöyle söyleyebiliriz. Bir 1 milyon civarında 1,5 milyon civarında Türkçe konuşan Türkmen var. Yaklaşık bir buna ek olarak bir 2 milyon civarında da işte Arapça konuşan, Kürtçe konuşan ama Türkmenliğinin bilincinde olan insan var. Mesela bir örnek olarak şunu verebilirim. Orada Suriye Milli Ordusu içerisinde Hıdır diye bir üsteğmen arkadaşımız vardı. Kendisi Humus Türkmenlerindendi. Tek kelime Türkçe bilmiyordu. Ama Sezen Aksu'nun şarkılarını da ezbere biliyordu. Ben sordum ya Hıdır nasıl oluyor bu? Hani bir kelime Türkçe konuşamıyorsun ama Sezen Aksu'nun bütün şarkıları Türkçe ezberinde. Dedi ki hani orada genelde bana hani doktor diye seslenirler. Ya doktor dedi. Biz o baskının altında dedi bulabildiğimiz tek Türkçe şey Sezen Aksu'nun kasetleriydi dedi. Onu da ben döndürüp dinledim. Döndürüp dinledim. Aklımda kaldı. Tek bildiğim Türkçe buydu. Böyle Hıdır gibi, Hıdır sonra Barış Pınar Harekatı'nda şehit oldu. Allah rahmet eylesin, Allah şehadetini kabul etsin. Böyle bu tarzda Humus'ta, Hama'da özellikle Türkiye sınırından uzaklaştıkça Türkmenlerin Türkçe bilme oranı düşüyor. Ama dediğim gibi bunun bilincinde olan artı Türkçe konuşabilen toplam bir 3 milyon, 3,5 milyon kişi var. Aslında baktığımızda bu Suriye ölçeğinde de çok ciddi bir rakam. Yani en son rakam 22 milyon yapılan sayım. Ama şu an tabii toplam nüfus ne kadardır bilmiyoruz. Hatta şu an Suriye'de olandan fazla Suriye dışında Suriyeli var. Bunlar ülkelerine döndüklerinde yine rakam ne olursa olsun bu bahsettiğimiz Türkmen rakamı çok ciddi bir rakam. Yani Suriye içerisinde önemli rol oynayabilecek bir rakam bu. Peki bundan sonrası için Türkmenlerin siyasi statüsü ve haklarının korunması için hangi adımlar atılmalı sizce? Türkmenlerin Suriye'de bir statüsü yok. Bazen televizyonda bazı uzmanlar işte Türkiye'nin oradaki Türkmenler üzerinde garantörlük hakkı var. 1921 anlaşması uyarınca diyorlar ama böyle bir şey yok. Bu tamamen uydurma bir şey. Hani ben ilk etapta bunu duydum. Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum dedim. Hani hatta Ankara Anlaşması'nın Fransızca metnini de aldım. Benim Fransızca da biliyorum. Yabancı dilerimden birisi Fransızca. Hani metnini de okudum. Böyle bir şey yok içerisinde. Dolayısıyla hani bu tarz hayal ürünü şeylerle de aslında bağlamı kaydırmamak lazım. Şu anda Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Türkmenlere vereceği en önemli destek yeni anayasada Türkmenlerin bir hukuki statü kazanmaları. Burada bu çok önemli. Neden? Çünkü hani şöyle düşünün işte sizin atanızdan, dedenizden bir arazi size kalmış. İşte tapu böyle çamaşır makinesinde bir şeyin içerisinde kalmış, yıkan vesaire ama var elinizde yani bir tapu. Siz bununla bir 100 sene sonra yine bir şey iddia edebilirsiniz. Hukuki statü de böyledir. Şu an Türkmenlerin Suriye'de hiçbir hukuki statüsü yok. Yani ben daha önce bununla alakalı çok uluslararası görüşmeye de girdim, katıldım. Muhataplar hep şunu söylüyor. Yani kağıt üzerinde bir Türkmen diye bir şey yok ki diyor. Sen bana anlatıyorsun tamam işte 3 milyon Türkmen var. Hani statüleri diyor. Statüsü yok demek ki 50-100 bin falan vardır diyor en fazla. Hani bunu iyi niyetli söyleyen de var, kötü niyetli söyleyen de var. O yüzden Türkmenlerin ne yapıp edip bir hukuki statü elde etmeleri lazım. Hani azınlık bile olsa. Hani bunu deyince kızıyor bazı Türkmenler ya azınlık mıyız biz? Şu an hiç yoksunuz. Azınlık bile olsa bir statü veya Kırım'daki Tatar Türklerinin bu yerli halk statüsü var. Bu da mesela örnek alınabilir. Uygur Türkleri. Tabii orada başka sıkıntılar var. Kültürel özellik yine düşünülebilir. Bu ne olursa olsun burada Türkmenlerin bir hukuki statü kazanmaları lazım. Bunun haricinde geri kalan hususlarda mesela ben onları hep Kıbrıs Türklerine de örnek veririm. Kıbrıs'ta Türkiye ne yaptı? 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarını imzaladı. Bu Türkiye'ye bir garantörlük hakkı verdi. Burada bir hukuksal statü kazandırdı Kıbrıs Türklerine. Bu tek başına yeter mi? Hayır. Ne yaptı? Bir yeraltı teşkilatı kurdu. Türk Mukavemet Teşkilatı. İşte o dönem Rıza Uruşkan Bey İş Bankası müfettişi olarak gitti. Orada bir yeraltı örgütlenmesi yapıldı Türkiye'nin önderliğinde ve 1974'de gelindiğinde Türkiye adaya bir müdahalede bulunabildiyse bunun iki aslında temel kolaylaştırıcı sebebi vardı. Bir, Londra ve Zürih anlaşmaları. Bunun verdiği garantörlük hakkı. İki,
Türk Mukavemet Teşkilatı'nın orada yürüttüğü o aslında o dönem için muhteşem bir, yani aslında bunun onlarca belki yüzlerce filminin çekilmesi lazımdı. Bu Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yaptığı işlerin. Bir tane bile yok ama değil mi hocam? Bildiğim kadarıyla yok. Yani herhalde Amerika'nın, Hollywood'un elinde olsa 100 tane çekerlerdi bundan. Çünkü müthiş şeyler var ama yine ümit var burada, böyle bir platformda Türkmenleri konuşabiliyorsak yakında, ya çünkü hakikaten ben 1990'larda düşünüyorum mesela, böyle şeyler büyük hayaldi bizim için. Türkiye'nin bir ilerleyişini de görmemiz lazım yani. Özellikle 2002 sonrasında, bilhassa da 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Cumhur İttifakı döneminde bunu gözden kaçıramayız. Bir iyiye doğru bu noktada gidiş var. İnşallah o filmler de çekilir. Daha da fazla duyurulur. Ama burada dediğimiz Mesajı gibi... aldık hocam inşallah. GZT Alfa takipçilerinden senaryo önerisi olanlar varsa da inşallah değerlendirelim bunu yani. Orada görev yapmış subaylardan birkaç sene önce vefat etti kendisi. İsmail Tansu'nun Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu diye bir kitabı var. Aslında mesela bu güzel bir film başlığı da belki olabilir. Çok ben film yapımından ve başlıklarından anlamam ama ben hep o kitabı okuduğumda ya bunun filmi yapılsa iyi olur. Buradan bizi dinleyen senaristlere ve Hocam film ilginiz yapımcıların... yok ama sanki varmış gibi de başlık bile öneriyorsunuz. Yani Efendim? İlgim yok dediniz ama sanki ilginiz varmış gibi film çekmeye. Yani keşfedilmeyi bekliyorum bu noktada. Bu noktada. Buradan yapımcılara da o zaman. Evet sesleri. Bu iki hikaye birbirine çok benziyor. Şu anda da hani Türk Mukavemet Teşkilatı'nın birebir olmasa da bir benzeri Suriye Milli Ordusu, eski Özgür Suriye Ordusu. Bunun içerisinde önemli Türkmen komutanlar var. Mesela bir tanesi, hikayesi enteresan olan bir tanesini mesela anlatayım. Fehim Ertuğrul İsa bir tanesi. İsmi belki duymuşsunuzdur. Kendisi orada Sultan Murat Tümeni var. Onun komutanı ve Suriye Milli Ordusu'nda da Kolordu komutanı. Ben kendisini 2011'den önce de tanırdım. 2011'den önce kendisinin Halep'te büyük bir ayakkabı fabrikası vardı. İş adamıydı yani. Hani işte bölgenin Ali Koç'u, o seviyede bir zengindi yani Halep'te. Ama hadiseler başlayınca, ki iki abisi şehit oldu hadiseler başlayınca, neyi var neyi yok sattı. Ve bu Suriye devrimi için harcadı. Yani bunu Araplar da anlatıyor, Kürtler de anlatıyor, Hristiyanlar da anlatıyor, Dürüzler de anlatıyor. Hepsi bunun hakkını verir. Bu noktada kendisinin çok ciddi masraflar yaptığını, yardım ettiğini insanlara. Ve daha sonra kendisi işte Sultan Murat, önce Tugay sonra Tümen'e dönüşüyor. Bunu kuruyor ve şimdi Kolordu komutanı. Ben hatta kendisine takılıyorum, yani bu her Türk asker doğar diye bir söz var. Hatta askerler de böyle işte içtimalarında bağırır, her Türk asker doğar diye. Diyorum örnek sensin. Hani çünkü kendisi iş adamı, hiçbir askeri şeyi yok. Nereye? Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri 2016 sonrasında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında içerideki FETÖ unsurlarının da ciddi anlamda temizlenmesiyle oraya daha ciddi eğildi. Ve burada bu bahsettiğimiz Türkmenleri, tabii sadece Fehim Komutan yok, o en büyükleri hem yaş ve sayı olarak, işte Seyf Polat var, işte Muhammed Paşa var, Doğan Süleyman var, bir sürü bu şekilde Türkmen komutan var. Ve kahir ekseriyet de esasında asker değil, sonradan asker olan kişiler ve özellikle 15 Temmuz öncesine dair de çok enteresan anıları var. Mesela bir tanesini anlatayım size kısaca. Mesela Fehim Komutan bunu anlatmıştı bana, Fehim Ertuğrul İsa. Biz diyor Türkiye'ye IŞİD lokasyonunu veriyoruz diyor. IŞİD'lilerin, DAEŞ'ların bulunduğu lokasyonu. Ki uluslararası koalisyon oraya, Türkiye'nin de içinde bulunduğu uluslararası koalisyon oraya saldırı yapsın diye. Bizim verdiğimiz lokasyon vurulmuyor diyor. Bizim olduğumuz yer vuruluyor. Tabii bu 15 Temmuz sonrasında hani bu irtibat görevlisi olan subaylar işte Fethullahçı terör örgütünün üyesi olduğu ortaya çıktı. Zaten şu anda da büyük çoğunluğu hapiste. Böyle enteresan hadiseler de geçti baştan. Tabii bu bir mücadele ama bölgede şunu da unutmamamız lazım şu mücadelede. Bölgede siyasetçi kelimesinin anlamı pek olumlu değil. Hani Beşar Esed döneminde siyasetçi demek rüşvetle iş yapan kişi anlamına geliyor. O yüzden şu anda aslında orada bir sivil siyaset için hala müsait bir ortam yok. Ve insanlar da komutanlara, elinde silah olan unsurlara daha fazla burada saygı gösteriyor ve onların arkasından gidiyor. Türkiye Suriye Türkmen Meclisi'ni kurdu ama ben ve benim gibi birkaç bu konuyu bilen isimler hep şunu söyledik. Hani aslında şu an için meclis için erken bir vakit. Hani Suriye Türkmen Cephesi oluşturmak, askeri komutanlar önderliğinde bunu yürütmek daha mantıklı. Belki önümüzdeki süreçte Türkiye bu yönde bir inisiyatif alabilir. Bir Suriye Türkmen Cephesi
yapısı oluşturabilir. Bunu da şeyde tutmak lazım alternatifler arasında. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta ben de Suriye'deydim hocam. Yeni geldim. Karşılaştığım her çocuk neredeyse Türkçe biliyor. Ve ben Türkmenim diyor. Birden böyle ırmağın akışına ölürüm Türkiye'm diye sokaklarda bizi görünce bağırmaya başlıyorlar. Ne kadar inandırıcı bunlar? Aslında biraz garip bir soru ama hepsine inanmalı mıyız? Nasıl ayırt edebiliriz Türkmenleri orada? Şimdi tabii şu da var. Bölgede uzunca bir süre bir iç savaş yaşandığı için bu ister istemez insanlarda hayatta kalma içgüdüsünü de oluşturdu. Mesela ben şöyle bir örnek size söyleyeyim. İlk bu hadiselerin başladığı dönemde bir aşiret reisiyle tanıştım. Hani ismini, aşiretin adını vermeyeyim, belki istemez. İlk tanıştığımızda işte konuştuk. Ben dedim ki bak işte ben baba tarafından Seyyid Şerif'im, işte anne tarafından da Türkmenim. O dedi işte ben de Arap'ım, işte filanca aşiretten filan, işte şuradan da Haşimiliğe bağladı kendini. Tamam dedik, ayrıldık. Bu Aynel Arap, Arap Pınarı, Kobani olaylarının olduğu dönemde onların lokasyona yakın bir yerde cereyan ediyordu. Kendisiyle yine Suriye'de karşılaştık. Tanımadı beni o aradan, çünkü bayağı zaman geçmişti. Kendisini Kürt aşiret lideri olarak tanıttı. Tamam dedik. O kadar mı değişir bir yani insan? hani Kürtçe konuştuk. Kendisi Kürtçe de biliyordu yani. Ben de konuştum kendisiyle Kürtçe. Fırat Kalkanı harekatından yaklaşık şöyle 7-8 ay sonra denk geldik. İşte Yine mi tanımadı hocam? Tanımadı çünkü bu defa da ben çok uzun süredir oradaydım. İşte sakalım falan uzamış, böyle tanımaması mümkün değildi zaten. Konuştuk. İşte dedi ki ben Türkmen aşireti lideriyim. Dedim dur. Bir dakika. Orada dur artık. Evet, bir dakika daha yeter dedim. Bir bunu açık. Sen dedim bak. Türkmen deyince durdunuz hocam. Beni tanımadın dedim. Seni dedim ben Arap aşiret lideri olarak tanıdım. Kürt aşiret lideri olarak tanıdım. Şimdi de Türkmen aşiret lideri. Bu nasıl oluyor dedi. Güldü, dedi benim babam Arap dedi. Tamam dedim. Annem Kürt dedi. Dedim. Dayım da Türkmen dedi. Başladı gülmeye yani. Hani biraz bölgede hayatta kalma adına da hani kim kuvvetliyse, güç kimdeyse biraz daha orada onun seveceği şeyleri söylemek yaygın. Yani bugün işte ırmağın akışına ölürüm Türkiye'm diyen kişi biz bölgeden çıksak işte Türkler şöyleydi böyleydi de diyebilir. Hani bu noktada hani bunu temkinli olmakta fayda var. Çünkü o insanlara da kızamıyorsunuz. Neden? Çok uzun süredir devam eden bir iç savaş var. Kendilerince bir hayatta kalma içgüdüsünü böyle dışarı vuruyorlar. Hani ama bu da bir gerçek. Ben şeyi merak ettim. Şimdi birkaç tane askeri grup var aslında. Aşiretleşme gibi bir şey de var sanırım anladığım kadarıyla. Bunlar ne için mücadele ediyorlar? Mesela Türkmenler, yani Türkmen askeri gruplar Suriye'nin toprak bütünlüğü için mücadele ediyor mu? Şimdi şunu söyleyelim, bir defa Suriyeli Türkmen komutanlarda da, Suriyeli Türkmenlerde de ben bunu hep gördüm. Kesinlikle böyle bir ayrı bir işte devlet yapısı kuralım, ayrı bir organizasyon içine gidelim. Kesinlikle böyle bir şey duymadım. Zaten böyle bir şey isteseler de nüfusun o dağınıklığı, işte özellikle Yavuz Sultan Selim Han döneminde tüm kritik yerlere Türkmenlerin dağıtılmış olması zaten buna imkan vermiyor. Yani belli bir bölgede yığılma olsa nüfus, bu belki düşünülebilir ama hani veya birileri bunu dile getirebilir ama burada zaten mecburen böyle bir şey dile getirme şansları yok. Böyle bir zorunluluk var. İkincisi, hem Suriye'nin bütünlüğünü istiyorlar, savunuyorlar. Ama 2011'den sonra az önce de bahsettiğimiz Türkiye'nin desteğiyle artık tekrar bir Türkmen kimliği uyandı burada. Ve o komutanlar şunu söylüyorlar ve bekliyorlar. Bu da bence hakları. Yani biz burada devrim için savaştık. Suriye devrimi için bugün de ciddi bir aşama kat ettik. Ama biz bunu Türkmen kimliğimizi de kaybetmeden devam ettirmek istiyoruz. Bu da bence en doğal haklar. Çünkü bu bölgede işte konuştuk. Türk-Türkmen varlığı çok eskiye dayanıyor. Bunların da bu noktada böyle bir talepleri bence gayet mantıklı bir talep. Bu kesinlikle bir ayrılıkçı talep değil. Suriye denince, Türkmenler denince aklınıza bir anı geliyordur illaki. Bölgede çok bulundunuz çünkü. Sizden kısa bir anı dinleyerek bitirelim bölümü. Yani aslında anı çok. Hani bir programda anılar üzerine yapabiliriz ama şimdi böyle deyince aklıma iki şey geldi. Müsaadenizle iki anı anlatayım. Biri, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'yla girdik. Ben de hemen Afrin Meydanı'na gittim. Bir duvarın üstüne oturdum. Yanımda da şu an Çoban Bey Ticaret Odası Başkanı olan Hüseyin İsa. Ben şeyi çok severim. Bu tarz harekatlardan sonra, işte önemli olaylardan sonra insanları izlemeyi. Bizim Kızılay görevlileri, gönüllüleri insanlara işte koli dağıtıyor, yardım paketleri iletiyor. İşte böyle bir seyyar kurulmuş, yemekhane. Oradan insanlara yemek dağıtılıyor filan. Zaten çok ciddi bir yıkım olmadı. Hani biraz orada Türk Silahlı Kuvvetleri
böyle cerrahi bir operasyon yaptı. Sadece bir bina yıkıldı Afrin merkezde. Ama tabii ki ister istemez bir savaş bu. Yani bir operasyon. Bu noktada tabii ki bir insanların ihtiyaçları şeyler oluyor. Ben uzaktan bakıyorum. Bir teyze kendisine yardım vermek isteyen Kızılay görevlisini itti. Tekrar yanaştı, bir daha itti. Ben hemen atladım oturduğum duvardan. Hani bir sıkıntı var diye herhalde. Acaba dedim hani bilmeden bizim Kızılay'daki çalışan arkadaşımız yanlış bir şey mi söyledi? Baktım teyze söylene gidiyor. Ben hemen teyzeye dedim, teyze bir şey mi yaptı arkadaş? Yanlışlıkla yaptı işte. Teyze Kürtçe ya bırak git dedi bana. Ben yapıştım teyzenin eline, öptüm, sarıldım. Teyze döndü şöyle bana, dedi ben dedi size çok kızıyorum dedi. Bak dedi ben kaç yaşına geldim. Yeni mi aklınıza geldik dedi. Biz dedi sizi bekliyorduk dedi ne zamandandır. Yani Sultan teyze Allah rahmet eylesin geçen sene vefat etti. Oradaki çok eski bir Türkmen aileye mensup onun kızı Sultan teyze ama böyle kala kaldım öyle dediğinde. Biz bu kadar bak dedi kaç yaşına geldim öleceğim dedi yani. Yeni mi aklınıza geldik dedi. Bu bende hakikaten bir unutamadığım hadiselerden birisidir. Türk beklenilendir diyorlar ya. Ama işte fazla bekletince de bu sefer Yani tabii şey de var. Güçlüyseniz de bekliyorlar. Onu da vurgulamak lazım. Hani bazen biz çok duygusal bir milletiz. Şeyi de kaçırabiliyoruz ölçüyü. Hani güçlüyseniz bekliyorlar. Özellikle Orta Doğu'da. Hani bunu da vurgulamamız lazım. Bir diğer hadiseyi de anlatayım. Anı programına bağlamadan kapatayım. Bahsettiğimiz Sultan Murat Tümeni Komutanı, Fehim Komutan bu 15 Temmuz'dan biraz önce sıkışmışlardı artık böyle. Bizim sınıra çok yakın bir bölgedeler. Yani böyle 20-30 kişi falan kalmışlardı. Bizim Kilis'in hemen alt tarafında çok ufak bir bölgedeler. Yani dedim gelin dedim yani Türkiye'ye gelin dedim yani. Telefonla konuştuk. Hani bu sizin hayatta kalmanız lazım her şeyden önce. Dedi ki yani biz burada dedi kaçarsak ya dedim kaçma olarak değerlendirme. Ya öyle de dedi eninde sonunda böyle değerlendirirler. Biz kaçarsak bir daha kimse burada düşmana karşı silah çatmaz. Mazlumu korumak için eline silah almaz. Biz ölürüz belki ama birileri yine bunu devam ettirir dedi. Direndiler. Sonra 15 Temmuz hadisesi yaşandı. Hain darbe girişimi. Ve çok şükür Fırat Kalkanı ve bugünkü duruma gelindi. Hani o anda onun da benim de sesim titriyordu konuşurken. Elhamdülillah Allah Teala hani onların mücadelesini ödülsüz bırakmadı. Bugün bu aşamaya geldi. Ama tabii bir taraftan da mücadele yeni başlıyor. hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz.